People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Şu anda yaşadığımız dünya milyarlarca yıl boyunca feci olaylar yaşadı ve sonucunda hayatta kaldı. Ama bir gün çok daha feci bir olay olacak. Ve bu olay yüzünden dünyamız yok olacak. Dünyanın sonunu getirecek şey ise insanlık. Sizlere daha önce apokaliptik evrenlerden bahsetmiştim. Bunlar dünyanın sonunu getirecek şeylerdi. Fakat daha farklı bir şeyler arıyordum. Bütün olasılıkları düşündüm ve ardından bütün bu felaketleri 5'e indirdim. Listemize başlıyoruz. Pangea'nın parçalanması mı yoksa meteor yağmuru mu dinozorları yok etti? Gezegenimiz birden fazla defa apokaliptik olaylar yaşamıştır. Bu olaylar gezegenimizin coğrafyalarını değiştirdi. Sonraki yaşam formları için yeni çağlar getirdi. Ve bu genellikle zaten burada olan yaratıkların zararına olmuştu. Ama gezegenimizin geleceğinin bir yerinde o kadar yıkıcı bir yok oluş olayı yatıyor ki tüm insanlığı değil, dünyayı yok edebilir. Ve bir süre sonra dünyamız toza dönüşebilir. Yıldızları izlemek zihninizi sakinleştiren bir merak duygusu uyandırabilir. Ama artık yıldız kaymaları bitebilir. Çünkü gördüğün şu kayan yıldız buraya senin dileğini yerine getirmek için gelmedi. Kasırgalar gezegenimizdeki en ölümcül doğa olaylarından biri olmaya devam ediyor ve indikleri her yerde ölüm ve yıkım izleri bırakıyorlar. Ama eğer bir asteroid okyanusa yeterli güç ve ısıyla çarparsa kasırgalar bir sonrakine kıyasla daha büyük bir kabarık toplar oluşturur. Yeterince büyük bir asteroid okyanusları aşırı ısıtır ve bu büyük bir fırtınayı başlatabilir. Rüzgarlar ses hızı kadar hızlı hareket eder ve bulutlar 40 kilometre yüksekliğe ulaşırdı. Rüzgarlar stratosfere su ve aerosol atardı, ozon tabakasını yok ederdi. Yani rüzgarlar sizi uzaya taşımasa bile dünya yüzeyindeki radyasyon yüzünden kızarabilirdiniz. Bu gaz devi Güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerin 2 katı kütleye sahiptir. Ve Jüpiter'in atmosferinin içinde dönen gazlar Güneş'i oluşturan maddelerdir. Ama Jüpiter 1000 kat daha büyük olsaydı o uzak sarı nokta kıvranır ve gezegenimizi harap ederdi. Bu kadar büyük bir kütleyle Jüpiter bir yıldıza dönüşecekti. Bu yeni yıldız Güneş sisteminin tam ortasında olacağı için gezegenler cisim yörüngelerini değiştirirdi. Dünya Jüpiter'e daha da yaklaşabilir ve eski gezegenden gelen sıcaktan kavrulabilirdi. Ya da daha kötüsü, yerçekimsel güçler dünyamızı haydut bir gezegen haline getirebilirdi. Bu da demek oluyor ki Güneş sisteminin dışında uzaya gönderilecek ve yeni bir ev bulmak için sonsuz bir şekilde evrende dolaşacağız. Güneşin ısısı bizi sıcak tutmadan dünyanın yüzeyi donacak ve gezegenimizdeki tüm yaşamı öldürecekti. Ama belki de henüz oluşmamış bir yıldıza odaklanmamalı ve sahip olduğumuz yıldıza odaklanmalıyız. Ne de olsa bu gaz topu gezegenimizde yaşamı mümkün kılmaktadır. Bu güç kaynağının kullanılması an meselesi. Ve bu gerçekleştiğinde Güneş'in çekirdeği helyuma doyacak, küçülmeye başlayacak. Artan basınç ve sıcaklık Güneş'in büyük miktarda enerji tükürmesine sebep olacaktı. Güneş'in dış katmanları genişler. Dünyada ölümcül bir sıcak hava dalgası yaratır. Okyanuslarımız buharlaşarak ince havaya dönüşecek. Ve radyasyon gezegenin yüzeyini yakmaya başlayacak. Sonunda Güneş, bir zamanlar yaşamın vericisi, erimiş gezegenimizden geriye kalanları yutacaktı. Ve eğer Güneş genişlemeye devam ederse, Güneş sistemimiz yeni bir tehditle karşı karşıya kalacaktı. Güneş çökmeden önce daha da kütle kazanırsa, evrendeki en gizemli güçlerden birinin doğuşuna tanık olabilirsiniz. Mesela bir kara delik. Ölmekte olan bir yıldızın ürünü olan bu boşluğun çekim gücü diğer yıldızları ve gezegenleri parçalayabilir.
Şu anda Güneş bu felaketlerden birini yaratmak için oldukça küçük. Ama dünyanın önünde bir kara delik belirirse düzensiz çekim gücü gezegeni deforme etmeye başlayacak. Depremler ve volkanik patlamalar gezegenin her yerinde patlak verecek. Ve kara delik yaklaştıkça bu canavar dünyayı lastik bir bant gibi uzatabilir. Bir kara delik maddeyi yatay olarak sıkıştırarak erişte gibi göstererek emer. Biz buna spagetleme, yani uzun bir makarna görünümüne büründürme diyoruz. Gezegenimizin her parçası bir dizi atoma dönüştürülecek ve bu aç boşluğa yem olacaktı. Sence dünyanın geleceği daha kötü olmaz mı? Bu da başka bir ya eğer olsaydı konusu sonuçta. İhtimal ihtimaldir. Burada her şeyi konuşuyoruz. Ve şu anda gezegenimizde 10 ila 20 volkan patlıyor. Atmosfere kül ve gaz fışkırıyor. Ama dünyadaki her volkan aynı anda patladıysa nerede yaşarsanız yaşayın dumandan ve sıcaktan kaçamazsınız. 1000 dereceye ulaşan kayalar 700 kilometre kadar hızla hareket etmektedir. Bu kadar büyük miktarda erimiş kaya yüzeye çarptığında gezegen dengesini kaybedebilir ve kutuplar yeniden hizalanabilir. Kalın bir kül ve gaz tabakası dünyayı boğacak ve sonunda tüm güneş ışığını engelleyecekti. Lav soğurken dünyadaki sıcaklık büyük ölçüde düşecek ve bizi başka bir buzul çağına gönderecekti. Bu olay tüm gezegenimizi sona erdirmese de bulutlar temizleninceye kadar yaşamı sürdürme şansını yok edecekti. Dünyadaki yaşam daha önce birkaç kez sona erdi ve tekrar olacağını söylemek doğru olacaktır. Sen bu senaryolar için hazır mısın? Bunu yorumlarda bize belirt. Tabii ki bu kıyamet günü tahminlerini bilime ve gözlemlenebilir gerçeklere dayandırdık. Ama bazı şeyler bizim anlayışımızın ötesinde. Ya varlığımızı olan tehdit kilometrelerce yer altında değilse, ya da 2 metreden daha azsa, ya zombi kıyameti ise, kardiyon üzerine çalışmaya ve kondisyonunu yüksek tutmaya çalış. Çünkü biliyorsun ki ihtimal ihtimaldir.